İnsanlık olarak bu koca evrene baktığımızda bizlerden farklı canlıların da olabileceğini düşünebiliriz. Bugüne kadar sizlerle uzaylı yaşamı ve onların varoluş teorileri hakkında konuştuk. Fakat bugün anlatacaklarım başka bir varoluşla ilgili olacak. Melez bir ırkın varoluş teorisi. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü önemli video kayıtları göstereceğim. Reptilyanlar. Halk arasında bilinen adıyla kertenkele insanlar. Onlara insanımsı sürüngenler ya da drakonyan da denmekte. İnanışa göre onlar binlerce sene önce dünya dışından gelen ve insanlarla üreyerek ortaya çıkan melez bir ırk. Onların varoluşları tıpkı atalarımızın gördüğü şeyleri resmetmeleri ya da duvarlara çizmeleri gibi antik zamanlara kadar dayanmakta. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan şeye daha yakından bakarsak eski bir sürüngen ırkının işaretlerini görebiliriz. Japonya, Yunanistan, Mısır ve Güney Amerika bölgeleri bu ırka ev sahipliği yapmış olabilir. Ortaya çıkan bu yapıların birçoğu kertenkele benzeri özelliklere sahip insansı figürleri tasvir ediyor. Bazılarında gövde insana benzeyip alt kısım kuyruktan oluşmaktayken bazılarında kafatası ve vücut tümüyle insansı bir sürüngen gibi görünmekte. Peki ama gerçekten onlar dünyamızda yaşadı mı? Daha da ürkütücü olansa halen aramızda yaşıyor olma ihtimalleri. İşte şimdi o ihtimaller üzerinde duracağız. Konunun uzmanlarına göre reptilyanlar önceleri mağaralarda yaşamaktaydı. Oraya ait halkları vardı ve geçen zamanla birlikte mağaralarından çıktılar. Fakat gerçekte onlara ait ne bir iz ne de bir bulguya rastlanılmaması işte bu olayı gizemli kılıyor. Bu noktada akla gelen tek şey bir şekilde insan formuna dönüştükleri. 2010 yılı. Teksas'taki bir hastaneye göğüs ağrılarından şikayet eden 59 yaşında biri geldi. Uzman doktorlar hastayı muayene ettiklerinde ilginç bir durumla karşılaştılar. Hastanın 3 odacıklı bir kalbi vardı. Tıpkı sürüngenlerde olduğu gibi. Araştırmacılar bunun uzak atalarımızın kaybolan özellikleri olduğu varsayımında bulundu. İnsan gibi olan fakat sürüngen bir forma dönüşen bir canlının özelliği. Onlara göre insanların anatomilerine bakıldığında bu varsayımı düşündüren özelliklerin bir kısmını görebiliriz. 1800'lü yıllardan itibaren birçok insanda kuyruk benzeri çıkıntılar göründü. Bunlar tıp dergilerine bile rapor edildi. İktiyoz hastalığı olan kişiler kuru pullu bir cilde sahip oluyordu. Bazılarında kaynamış parmaklar, pençe şeklinde eller görülüyordu. Bizlerdeki bu anatomik bozukluklar onlardan kalma izler miydi? 1945 yılında bir çiftçi tarlasını kazarken toprak bir testi bulur. Bulduğu şey eski atalarına ait el yazmalarıdır. Nag Hammadi olarak bilinen bu parşömenlerin ilk Hristiyanlara ait olduğu düşünülür. Fakat ilginç olan şu ki bu yazıların bir kısmı gizemli bazı varlıklardan bahsetmektedir. Ve bu belki de bildiğimiz yaşamın bilmediğimiz kısımlarını açıklayabilirdi. Parşömenlerin içinde arkonlardan bahsedilmekteydi. Onların ne olduğu hakkında geniş bir bilgi olmasa da yapılan tanımı kesinlikle sürüngen görünümlüydü. Elbette ki insanların böyle bir canlı türüne inanmak için bir sebebi olmalıydı. Günümüzün en önde gelen komplo teorisyenlerinden biri olan David Icke, 1999 basımı İnsanoğlu Ayağa Kalk isimli kitabında dünyayı yöneten önemli bazı insanların reptilyan olduğu iddiasını ortaya attı. Bunlar önemli kişilerdi. Belli yerlere gelmiş, yeteneği olan insanlardı. Öyle ki bunlar içinde savaşları çıkartan, insanları kötüye yönlendirenler de vardı. Çünkü insanoğlundan nefret ediyorlardı. İnanışa göre Adem ve Havva'dan önce dünya onlara aitti. Zaman geçti ve bir şekilde sonları geldi. Onlardan kalan çok azı mağaralara çekildiler. Bazı araştırmacılar bunun kanıtı olarak Hz. Adem'in halife olarak dünyaya gelmesini gösteriyor. Halife, halef kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak kendinden sonra gelen, görevi devralan kimse anlamındadır. Bu sebeple Hz. Adem'in başkası yerine gelen anlamındaki halifeliği ondan önce dünyada başka bir canlı türünün olduğunu gösterir. Gerçekten de bizlerden önce dünyanın sahipleri onlar mıydı?
Şimdi pek de normal olmayan bazı görüntü kayıtlarına bakacağız. CNBC'deki bir tartışma programında konuklardan birinin hareketleri oldukça tuhaftı. Tartışma sırasında beyaz gömlekli bu kişi bir anda sinirleniyor ve ağzıyla garip bir tutum içerisine giriyordu. Because we can't buy one of theirs. Open up the market. Quid pro quo, Yes, Clarice. we have capitalism and we embrace it. We have Ağzıyla yaptığı bu tıslama davranışı sonrası kendini aniden toparlamaya çalışıyor. Sanki yanlış bir davranışta bulunduğunun bilincine varmış gibi. Bu elbette normal bir davranış değildi. Bir başka kayıtta Rochelia isimli bir kadının kendisinde dünya dışına ait olduğunu düşündüğü bir varlığı hissettiğini söylüyor. Bunun kanıtı ise bazen anormal davranışlarda bulunduğuymuş. Garip davranışta bulunan insanlardan biri de bu canlı yayın sırasında kameraya doğru bakan bu kişi. Yine tuhaf ağız hareketleri yaptığını görüyoruz. Normal bir insanın yapmayacağı kadar tuhaf. Buna benzer şekilde kameralara yansıyan birçok kayıt var ve bunların ortak özellikleri insana özgü olmayan davranışlar sergilemeleri. Bu noktada herkesin bildiği Mark Zuckerberg'ün bir konuşma sırasındaki diyaloğu oldukça ilginçti. But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human still. Konuşmanın başında bu sizi rahatsız edecek çünkü siz insansınız diyor. Sonra elbette ben de insanım deyip bunu toparlamaya çalışıyor. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. Sanki bir anlık ağzından bir şeyleri kaçırmış gibi. İnsanlar yanlış bir şey konuştuklarında ya da bir sırlarını istemeden söylediklerinde bu tarz toparlanma hareketlerine girişirler. Kendisinin insan olduğunu söylemesine gerek yok çünkü elbette onun bir insan olduğunu biliyoruz. Fakat o bu detayı nedense söylemek gereksinimi hissediyor. Bir başka kayıtta sanırım canlı yayın açtığı bir sırada kendisine "sen reptilyan mısın?" diye bir soru geliyor. Are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. But keep the high quality. Elbette insanım deyip onlardan daha ciddi sorular sormasını istiyor. İnsanların ona bu soruyu sormaları elbette ondan şüphelendiklerini gösterir. Fakat her ne kadar tuhaf davranışları ve söylemleri olsa da bu onun şüphelendikleri şey olduğunu göstermez. Diğer bir tartışılan konuysa kameralara yansıyan yılan gözleri. İnternet üzerindeki bazı videolarda kişilerin göz bebekleri belirli zaman aralıklarında değişiyordu. Bu duruma bakarak o kişilerin reptilyan oldukları konuşuldu. Peki her şey bu kadar basit bir durumdan yola çıkarak kesin bir sonuca varmamızı gerektirir miydi? Yapılan ve kendi yaptığım araştırmalar sonrası elde ettiğim veriler reptilyanlar konusunda bir sonuca varmamı sağladı. Tüm uygarlıklardaki ilk tasvirlere baktığımızda gördüğümüz kertenkele formundaki insanların aslında birer efsane olduğu gerçeği. Antik çağlardaki bu inanış şeytanı temsil etmek için çizilmişti. Aslında tüm bu hikaye şeytanın bir tasviri olan yılana dayanmakta. İnsanların kötü olan, baştan çıkaran olarak bildiği yılan zamanla insan figürüyle bir bütün olarak çizildi. Öyle ki Hz. Adem'i bile yasak elmayı yemesi için kışkırtan yılan formundaki bir şeytandı. İnsanlık aralarındaki kötüleri bu yolla tasvir ediyordu. Zaman içinde bu inanış farklı yorumlamalara neden oldu. Bir zaman sonra atalarından gördükleri bu çizimler gerçekle bağdaştırıldı. Ve nihayetinde sadece benzetme için kullanılan bu çizim ve yapılar zaman içinde insanlar arasında gerçekliğe ulaştı. Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle bu iyice pekiştirildi. Bazı kayıtlarda ve görüntülerde evet yılan gözlü insanlar vardı. Fakat bunlar çok basit montajlarla yapılabiliyordu. Bazıları rüyalarında gördüklerini gerçek gibi anlattı ve kendini bu hikayeye iyice inandırmıştı. Reptilyanlar dilden dile öyle büyüdü ki artık onları filmlerde bile görüyorduk. Fantastik hikayelerdeki karakterlerde karşımıza çıkıyordu. Bazen dışarıda gördüklerimizi reptilyan olduğunu sandığımız ama öyle olmayan canlılara benzetiyorduk. Tıpkı hiç var olmamış koca ayak efsanesi gibi. Bazıları bunu fırsat bilip komple teorileri ortaya atmış ve binlerce insana ulaşıp bundan rant sağlamıştı. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, fosilleri asla bulunamamış bir ırkı kendi gerçekliğimize taşımıştık.
Maalesef bu tarz hikayeleri benimsiyoruz. Çünkü evrende yalnız olmadığımıza inanmak istiyoruz. Fakat gerçek sadece gerçektir. Hikayeler bunu değiştiremez. Aslında durumu özetler nitelikte bir söz bunu çok iyi anlatıyor. Delinin biri kuyuya bir taş atmış. 40 akıllı bu taşı çıkaramamış.